Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu clutch çantayı hazırlayacağız. Çantam için 350 gram kadar kağıt ip kullandım. Kenarlarını siyahla geçtim. Ortasına bir tane çıt çıt yapacağım. Henüz yapmadım. Ve 5 numara 3 milim tığ kullandım. Çantamın ölçülerini de sizlerle paylaşayım. Alt kısmı şu şekilde. 22 santim boyu. Ve 32 santimde eni olmuş oldu. Kapak kısmını da şöyle ölçeyim. Kapak kısmının ölçüsü de 19 santime 30 santim olmuş oldu. Evet, çantamızın artık yapımına geçebiliriz. Umarım sizler de memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantam için öncelikle 56 tane zincir çekiyorum. Burada hemen arka tarafını çeviriyorum. Şuradaki diş olan yerleri 56. zincire değil 55. zincirimin buradan arka kanadına şöyle önü burası, arkayı çeviriyorum. Burada arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktamı belirlemek için. Hemen yanındaki zincirime geçiyorum. Yine arka kanadına tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin arka kanadına birer tane sık iğne yaparak son zincirimin olduğu yere kadar geliyorum. Son zincirimin olduğu yere geldim. Burada zincirimin arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere ikinci sık iğnemi yapıyorum. Ve aynı yere üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Bu köşemde 3 tane sık iğne yapmış oldum. Başlarken 2 tane yapmıştık. Dönüşte bir tane daha yapacağız aynı yere. Burası 3 tane sık iğne oldu. Hemen yanındaki sık iğneme tığım batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yani zincirimin diğer kanadına batmış oluyorum aslında. Bu şekilde döndüm. Hemen yanına batıyorum tekrar. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak her zincirim aslında her zincirimin arka kanatlarına birer tane sık iğne yaparak diğer köşeme kadar geliyorum. Son sık iğnemin olduğu yere kadar geldim. Son zincirime buradan ilk zincirimde 2 tane sık iğne batmıştım. Aynı yere ilk başladığım zincirin diğer kanadına aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Toplamda üçlemiş oluyorum. Birinci sıramı bu şekilde bitiriyorum. İşaretleyicimin olduğu yere tığım batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Üst sırama geçiyorum. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Başlangıç noktam olduğu için. Aynı yere burada bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci sık iğneme yani arttırma yaptığım 3 sık iğnenin ikincisine 2 tane sık iğne yapmış oldum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak diğer kenarda yaptığım 3 tane sık iğnenin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, köşede arttırdığım 3 sık iğnemin olduğu yere geldim. Burada ilk sık iğnemin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. İkinci sık iğnemin üzerine bir ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Üçüncüye geçiyorum. Yanındakine buraya da bir sık iğne yapıyorum. Burada da 2 tane arttırma yapmış oluyorum. Hemen yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne, yanındakinin üzerine bir sık iğne,
yanındaki sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak işaretleyicimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet, işaretleyicimin olduğu yere geldim. Başlangıç noktama, burada işaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya hemen bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere başlangıç noktamı kaybetmemek için işaretleyicimi takıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Yanına bir sık iğne. Artık bu sıradan sonra arttırmamızı ve eksiltmemizi bitiriyoruz. Her bir sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne yaparak bu şekilde tüm etrafına dönüyoruz. Başlangıç noktamıza geliyoruz. Tekrar sık iğne yaparak üst sıramıza çıkıyoruz. Bu şekilde her bir sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne yaparak yeteri uzunluğa gelene kadar aynı işlemi devam ettiriyoruz. Evet, çantamda yeteri uzunluğa geldim. Arttırma sıramla baştan itibaren toplamda 45 sıra sık iğne sırası oluşturmuş oldum. Bunun 2 tanesi arttırma sırasıydı. Yani 43 sıra düz olarak sık iğne sırası örmüş oldum. Ölçülerimi de sizlerle paylaşayım. El ayarına göre değişecektir. Çünkü 22 santim boyu oldu. Ve 32 santimde eni olmuş olduğu çantamın ölçülerini. Çantamın kapak kısmını yapmaya geçeceğim. Öncelikle bu şekilde çantamı ortalıyorum alttan itibaren. Köşelerini burada belirliyorum. Hemen buraya bir tane işaretleyici takıyorum. Diğer köşeme de aynı şekilde işaretleyicimi takıyorum. Bir yana taksam daha iyi olacak. Bu şekilde başlangıç noktama geliyorum. İşaretleyicilerimi taktıktan sonra burada artık başlangıç noktamdaki işaretleyicimi çıkarıyorum. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne, yanına bir sık iğne yaparak kapak kısmıma geçiş yapacağım. Bu da işaretleyicimden önce 2 tane bu şekilde sık iğne bıraktım. Buralara da sık iğneler geçeceğim, siyahlı çünkü. Burada 2 tane sık iğnem kaldı. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak burada işaretleyicimin olduğu yerden 2 tane sık iğne bırakarak üçüncüsüne kadar sık iğnelerimi tamamlayarak geliyorum. Evet, sık iğnelerimi tamamlayarak işaretleyicimden önce 2 tane boş bırakıp üçüncüye kadar sık iğnelerimi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu noktada örgümü çeviriyorum. Hemen dibine yine ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşe noktama kadar geliyorum. Sık iğnelerimi tamamlayarak buradaki son sık iğnemin üzerine de sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekerek yine örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine yine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine son sık iğnemin üzerine geliyorum. Artırma, eksiltme hiçbir şey yapmıyoruz. Kapak kısmımızda da toplamda 38 sıra sık iğne sırası örüyoruz. Buradaki işaretleyicileri de artık çıkarabiliriz. 38 sıra sık iğne sıramızı da tamamlayalım ve gelelim. Evet, 38 sıra sık iğne sıramı da tamamladım. Son sık iğnemin üzerine de sık iğnemi yaptım ve bir tane
zincir çekiyorum bu noktada ve ipimi kesiyorum. Artık siyah ipime kenarlarını geçmek için geçiyorum. Evet, siyah ipimi aldım. Bu şekilde çantamı açıyorum. Ben içeriden başlayacağım. Ben burada en köşesinden tığım batıyorum. Bir zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Şu köşe noktama kadar. Köşemdeki son sık iğneme kadar geldim. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayarak hemen yanında burada iki sık iğnemin arasındaki boşluğa tığım batıp buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa tığım batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yanındaki boşluğa batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa sık iğne. Bu şekilde şuradaki boşluğa sık iğne. Burada ortadaki boşluğa sık iğne. Bu şekilde her bir boşluğun üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Köşeme geliyorum. Burada köşede iki kez batıyorum. Şuradaki sık iğneye, ilk sık iğneye iki kez batıyorum. Onun dışındaki sık iğnelerimin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Üst kısmında kapağın. Köşeme geliyorum. Buraya da yine iki tane sık iğne yapıyorum. Yan kısma geçiyorum. Yine her bir boşluğa sık iğne yaparak köşeme kadar geliyorum. Evet, tüm etrafını sık iğnelerle geçtim. Bu şekilde son sık iğnemin olduğu yere geldim. Buraya son sık iğnemin üzerine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen örgüm aynı şekilde kalıyor. Dibindeki yanındaki sık iğneme tığım batıyorum. Önden arkaya doğru ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Önden arkaya doğru batıyorum. Bu şekilde önden arkaya doğru batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde önden arkaya doğru batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Ters sık iğne yapmış oluyorum. Yani ileriye doğru değil, geriye doğru ilerlemiş oluyorum ve sarma işlemi uyguluyorum. Ters olarak batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İpimi çekemedim. Ters olarak batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tersten batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Terse doğru ilerliyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Terse doğru ilerliyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Terse doğru ilerliyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Terse doğru batıyorum. İpimi çekiyorum. Sık iğne yapıyorum. Terse doğru batıyorum. İpimi bu şekilde tersten batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sarma işlemini şöyle daha net gözüküyor. Sarma işlemini tamamlamış oluyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine tersten batarak tüm etrafını, bu ağız kısmı da dahil, sarma işlemiyle tamamlıyorum. Ortaya da bir tane, şu kısma bir tane çıt çıt takıyorum ve çantam tamamlanmış oluyor. Evet, ben çantamın kenarlarında
tamamladım. Çantam artık hazırlanmış oldu. Hepinize kolaylıklar diliyorum.